Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık kat kat tel tel ayrılan cevizli haşhaşlı çörek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket yaş maya, dilerseniz 2 paket instant maya da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık sütü ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağını ekliyorum. İki adet yumurta ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalan yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 7,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkarttım. Unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamur toparladıktan sonra mutlaka bir 4-5 dakika kadar isterseniz masada isterseniz yoğurma kabında hamuru güzelce yoğurun. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamur pürüzsüz bir hal alıncaya kadar hamurumu güzelce yoğurdum. Bardağın dibinde kalan sıvı yağını üzerine sürüyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Üzerini streçle kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu masaya aldım. İlk etapta hamurun havasını aldım. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi hamurun mutlaka havasını almanız gerekiyor. Aksi halde yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru masaya aldım. Tam da bu aşamada şarjım bittiği için bezeleme kısmından devam ediyorum. Hamurumu toparladım. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu tariften toplamda 12 adet beze elde ettim. Bezeleri hazırladıktan sonra daha rahat bir şekilde açılması için üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken bu arada ben de iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum. 250 gram kadar haşhaş kullanıyorum. Haşhaşın içerisine yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Bu arada hamurda kullandığım su bardağı ölçüsü de klasik 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. 3 yemek kaşığı kadar şekerimi ekledim. Ben biraz tatlı hazırladım. Çocuklar tatlı sevdiği için şeker miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
İyice karıştırıyorum. Sürülebilir bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Yavaş yavaş bezelerimi açıyorum. Ben bezeleri açarken önceden erittiğim ve soğuttuğum tereyağını kullanacağım. Dilerseniz oda ısısında bekletmiş olduğunuz tereyağı veya sıvı yağ ile de açabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Soğuttuğum yağdan destek alarak yavaş yavaş açıyorum. Yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar haşhaşlı harçtan koyuyorum. Elimle güzelce sürdükten sonra üzerine biraz ceviz serpiştiriyorum. İsteğe bağlı olarak kullanmayabilirsiniz. Ben iki şekilde hazırladım. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde katladıktan sonra videoda görüldüğü gibi hazırlayabilirsiniz. Veya direkt rulo şeklinde sarıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hemen birkaç tane daha gösteriyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra şeklini çok daha kolay verebilirsiniz. Yavaş yavaş açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra iç harcından koyuyorum. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra dolama işlemi yapıyorum. Eğer haşhaşı sürdükten sonra sardıktan sonra biraz dinlendirirseniz daha rahat şekil alıyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Haşhaşlı çöreklerimi aynen bu şekilde hepsini hazırladım. Hepsini bu şekilde katladıktan sonra videoda görüldüğü gibi biraz açtıktan sonra şeklini veriyorum. Dilerseniz açma şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Çöreklerin hepsini hazırladıktan sonra üzerlerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Ekstradan bir mutfak örtüsüyle örtüyorum. Bu şekilde yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını yaptıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı kullanıyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Bu arada fırınımı önceden ısıttım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar çöreklerimi pişirdim. Çöreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi yumuşacık kat kat tel tel oldular. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.